Selam herkese. Bugün eserde özellikle başta George ve Lenny olmak üzere çalışan işçilerin neden çiftlik çiftlik dolaştıkları ile alakalı konuşmak istiyorum. Bir önceki videoda da bahsettiğimiz gibi eserin nesnel zamanı olan 30'lu yıllarda Amerika büyük bir ekonomik krizin içerisindeydi. Çiftlik yaşamı bu ekonomik krizden etkilenmese de aynı tarihlerde Amerika ekolojik bir felakete de sahne oldu. Yani 30'lu yıllar Amerikan halkı için zor yıllardı. Dust Bowl veya Türkçedeki karşılığı kum fırtınası, düşen yağış oranlarının güçlü rüzgarlarla birleşmesi olarak ifade edilir. Ve tarihçilerin iddiasına göre iç savaştan o yıllara kadar uygulanan yanlış tarım politikaları bu doğa olayının sonuçlarını şiddetlendirmiştir. Bu rüzgarların esmeye başlamasıyla beraber çok büyük ekim alanları tozla kaplanmış ve ekilemez hale gelmiştir. Bu doğa olayını gözünüzde canlandırabilmeniz için Yıldızlar Arası filmindeki sahneleri düşünebilirsiniz ve abartıya kaçmış olmazsınız. Çünkü insanların evlerine giren toz küreklerle temizlenecek düzeydedir. Rüzgarların bir ay boyunca gece gündüz durmadan estiği ve bir ay boyunca gökyüzünü görülmediği zamanlar olmuştur. Yani artık görüldüğü gibi bu alanlarda yaşamak imkansızlaşmıştır. Bunun sonucu olarak insanlar evlerini yok pahasına satarak bölgeyi terk etmiştir. Bu dönemde yaklaşık 1 milyon çiftlik kapanmış, 3 milyon kişi yollara düşmüştür. Ki bu Amerikan tarihinin en büyük göç hareketi olarak gösterilir. Ve bu göçlerin 5'te 2'sini Kaliforniya alır. İşte romandaki kahramanlardan George ve Lenny'i de doğa olayının neden olduğu bu göç dalgasıyla bölgeye gelen işçiler arasında kabul edebiliriz. Kaliforniya'ya çalışmak ve geçinmek için gelen bu insanlar burada farklı zorluklarla karşılaşır. Her şeyden önce işler mevsimliktir. Bunun yanında göç sonrası bölgede çalışacak insan sayısının yükselmesi bölgede ücretlerin düşmesine neden olur. Bundan dolayı George ve Lenny gibi bölgeye gelen işçiler iş durumuna göre çiftlik çiftlik dolaşarak iş aramak ve bu iş karşılığında düşük ücretleri kabul etmek zorunda kalırlar. Gelişleriyle beraber bölgede düşen ücretler ise yerel çalışanlar tarafından dışlanmaları sonucunda olur. Bu koşullardan bahsettikten sonra eserde anlatılan başta George ve Lenny olmak üzere çalışanların sürekli olarak neden aynı çiftlikte kalamadıklarını, neden bu kadar yalnız olduklarını ve ailelerinin olmadığını sanırım daha iyi anlayabiliriz. Önce ekonomik kriz, ardından gelen ekolojik felaketler aileleri parçalamış ve insanları sefalet ücretlerinde ve kötü barınma koşullarıyla çalışmaya mahkum etmiştir. İşte fareler ve insanlar bu insanların hikayesidir. Görüşmek üzere.